Herkese merhaba. Seslerin izinde YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün işten çıkıp eve gitme videosu çekeceğim. Metroya nasıl biniyoruz ve kalabalık ortamlarda nasıl yürüyoruz. Şu an Kızılay'dayım. Ve fazla uzatmadan kendimi başta göstermek istedim. Şu anda kamerayı takıp devam edeceğim. Kamera takma işlemi biraz uzun sürdüğü için şimdi bir durduracağım. Evet, şimdi yürümeye başlıyorum. Arkadaşlar burada video çekmeyi özellikle istedim ben. Çünkü hem kalabalık bir ortam hem de size göstermek istediğim şeyler var. Bir de uzun video talebi çok geldi. Bu da biraz uzun bir video olacak. Şu anda yürüyorum. Gördüğünüz gibi dar bir kaldırım var. Ve kaldırımda sarı çizgi var. Şimdi bu sarı çizgide ileride direk olduğunu biliyorum çünkü her gün geçiyorum buradan. Ama başlarda bunu çarpmıştım, yani bir defa çarptığım oldu. Sarı çizgiye güvenip hızlı yürümemek lazım maalesef. Çünkü önünden direk çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar, bu arada ben bu Kızılay'da yürürken çok kalabalık olduğu için birazcık daha zorlanıyorum. Direkleri başarıyla atlattım çarpmadan. Şimdi karşıya geçeceğim. Önce bir şu an yola odaklanmam lazım. Sanırım bir şey gelmiyor. Böyle kolay yollardan karşıya geçmek daha rahat oluyor. Ama eğer tek yön olmazsa o zaman her şey daha zor olabiliyor. Yardım alıyorum, yani daha zor olabiliyor derken yardıma ihtiyaç duyuyorum ama şu an rahatlıkla geçtim. Bu arada yürürken şundan bahsedeyim ben. Aslında herkesin merak ettiği bir konu. Geçenlerde bir video koymuştuk ve orada işte ben Recep'le buluştuğumda burada başka kör mü var diye sormuştum ve ondan sonra bize bayağı soru geldi. İşte kör mü demeliyiz, görme engelli mi demeliyiz gibi. Ya da başka kelimeler de çok kullanılıyor biliyorsunuz. Şimdi kör demem birçok insana da ilginç geldi. Ben onu tahmin edebiliyorum. Zaten en çok böyle o videoyu izlerken kendim o tepkime güldüm yani. Çünkü insanlar muhtemelen şaşırmıştır. Bu konuda şöyle arkadaşlar. Bu arada şu an mesela bir çiçekçinin yanından geçiyorum. Bunu biliyorum çünkü her gün geçtiğim için. Evet, şimdi de karşıya geçmem lazım. Sanırım araba geliyor ve sesini duydum. Araba da durdu mu sanki? Tam anlayamadım. Yine bir ses geldi. Sanırım bu seferki motordu. Yardım edeyim mi? Yok, hallederim. Çok teşekkürler. Şöyle araba var ama. Şöyle tamam. Şöyle. Çizgiler de şurada. Tamam. Çok çizginiz. Tamam. Çok teşekkürler. Rica ederim. İyi akşamlar. Arkadaşlar, bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. Aslında kör kördür, sağır sağırdır, yani bu böyledir. Fakat bu kelimeleri toplum hakaret olarak kullanıyor. Ve öyle olunca da sanki bunu söylemek ayıpmış gibi bir algı ortaya çıkıyor. Halbuki yanlış olan şey bu kelime değil, bunun hakaret olarak kullanılması. Dolayısıyla biz bunu rahatlıkla kullanabiliyoruz. Çünkü bu bir küçültücü bir şey değil. Bir dalga geçilecek mesele değil. Beni diğer insanlardan aşağıda, yani hiyerarşik bakımdan daha altta yapan bir şey değil. Öyle olunca da ben bu kelimeyi rahatlıkla kullanabiliyorum. Çünkü toplumda şöyle bir şey de var. Biz genellikle şunu yapıyoruz. Farklılıkları böyle yokmuş gibi kabul etmek daha kolay geliyor genellikle. Nasıl mesela, işte kelimelerle çoğu zaman savaş veriyoruz. İşte kör demeyelim, özel çocuk diyelim. İşte engelli demeyelim, özel gereksinimli diyelim vesaire. Ama aslında yani toplumun bizi farklılıklarımızla kabul etmesi gerekiyor. Biz hep
mesela şunu bekliyoruz. İşte kör biri ise onun görmesi gerekiyor. Yani veya işte duyamayan biri ise olması gereken onun duyması. Ama bazen işte bu mümkün olmuyor. Öyle olduğunda da farklılıklarıyla insanları kabul etmeyi bilmek gerekiyor. Bir yandan çok kalabalık olduğu için konuştuklarıma da odaklanamıyorum. Yani mesela bana bir gün birisi şöyle bir şey demişti. İşte bizim aramızda hiçbir fark yok. Siz de bizim gibisiniz gibi bir şey demişti. Ben de demiştim ki hayır, aramızda bir fark var. Siz görüyorsunuz, ben görmüyorum. Ama olması gereken şey farklılıklarımızla toplumda var olabilmek. Yani işte burada önemli olan o farklılığı insanların kabul etmesi. İşte o yüzden de mesela kabul etmediğimiz için kör deyince böyle şey oluyor. Ayıp bir şeymiş gibi. İşte yanlışmış gibi. Konuyu değiştirmek gerekiyormuş gibi bir izlenim oluyor insanlarda ama buna hiç gerek yok yani. Mesela insanlar bu kavramların tartışmasını yaparken biz çok daha farklı şeyleri konuşuyor oluyoruz. İşte benim sorunum mesela bu kavram değil aslında. Ama sanki bütün mesele buymuş gibi. Yani insanlar işte görme engelleme, özel gereksinimli mi diye düşünürken ben mesela buradaki merdivenler arasında çok böyle şey yok. Yani hepsi böyle eşit bir mesafede değil. O yüzden buradan mesela daha yavaş inmek zorunda kalıyorum. Ya da işte tabii çok daha büyük örnekler var. Görme engellisiniz diye işe alınmayabiliyorsunuz. Bu benim deneyimlediğim bir şey olmadı ama birçok engelli arkadaşımız bunu deneyimliyor. Yani sorunlar çok başka aslında. Sorun toplum tarafından kabul görmemek olabiliyor. Yani o yüzden bunu başta kabullenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve şimdi size bir de körle engelli arasındaki kavramların birbirinden farkından bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar aslında körlük dediğimiz şey bir insanın gözlerini görmemesi. Sağır dediğimiz şey işitememesi. Yani bu gibi farklılıklarımız bizim kör veya işte sağır veya genel itibariyle sakatlık olarak ifade ediliyor. Şu an merdivenden ineceğim. Bir saniye. Körlükle engellilik farkı şu an burada dursun. Ben burada birazcık zorlanıyorum. Buradan bir yerden geçmemiz gerekiyor ve her seferinde zor. Gel abi gel. Oraya yap. Şuradan geçelim. Teşekkür ederim. Şurada merdiven Tamam. var abi. Teşekkürler. Önünde insan var abi. Tamam. Mağazacı ön tarafa bir şeyler koymuş abla. Tamam. Sen buradan direkt yürü. Tamam. Çok Direkt yürü. Hiçbir yere tamam. sapma. Çok teşekkürler. Evet, şimdi devam edebilirim. Bu işte körlük vesaire bunlar genel olarak sakatlık olarak ifade ediliyor ve insanların bu yeteneklerindeki farklılığı ifade ediyor. Ama engelli dediğimiz şey engellenmiş insanı ifade eden bir kavram. Nasıl mesela? Sorun yok. Muhtemelen duymadı ama. Nasıl mesela engellenmiş olmak ne demek? İşte bu karşılaştığınız önyargılar olabiliyor. Mesela işte size engellisiniz diye otobüs almayan bir otobüs şoförü veya taksi şoförü olabiliyor. Geçen Recep'le bunu yaşadık, bizi taksici almadı engelliyiz diye. Ya da işte başka ne olabilir? Tutumlarla ilgili. Sizinle insanlar iletişim kurmayabiliyor. Mesela yanınızda engelsiz biri varsa size değil onunla iletişim kuruyorlar. Bunun gibi. İşte bunlar önyargılardan kaynaklanan engeller oluyor. Bir de çevresel sıkıntılar olabiliyor. İşte şu an bayağı kalabalık. Bugün ben çok saçmalamış da olabilirim yalnız. Bir yandan böyle iki işi yapmak benim için hep çok zor olmuştur.
bir şeye böyle tam odaklanırım ben normalde ve odaklandığım şeyden devam ederim. Neyse, anlatmaya devam ediyorum. Çevresel engellerde işte bu kılavuz çizgilerdeki ağaçlar, direkler olabilir. Otobüslerdeki sesli anons sistemlerinin metrolardaki çalışmaması olabilir. Veya sizin eğitim hayatınızdaki kitapların ya da bu kitap okuma meselesini sonraki bir videoda anlatırız. Onu geçiyorum. Yani internet sitelerinin mesela bizim kullandığımız telefonlar bazı internet sitelerini okumuyor. O olabilir. Bu mesela iş yerinde kullandığınız bir internet sitesi de olabilir ve o zaman işte tüm bunlar olduğunda siz engelli durumuna düşersiniz. Yani benim şu anda yaşadığım durum körlük. Çünkü gözlerim işlevini yerine getirmiyor. Buna körlük deniyor. Ama ben bu sebeple okula alınmadığımda, işe alınmadığımda, sokakta rahatça yürüyemediğimde o zaman engelli oluyorum. İşte bunlar gayet hem literatürde kullanılan iki kavram hem de aslında durumu anlatmak için yeterli. Mesela biz körlükle mücadele, yani daha doğrusu sakatlık dediğimiz olguyla, genel ifadesiyle söyleyeyim, mücadele etsek bile o bir şekilde var. Yardım edeyim ben size. Çizgiye getireyim. Tamam, çok teşekkürler. O bir şekilde var olmaya devam edecek. Yani işte belki körlüğün tedavisi bulunacak, başka bir engellilik çıkacak, yani sakatlık çıkacak, çok özür dilerim. O hep var olmaya devam edecek ama bizim bu engellenmişlik durumuyla aslında, yani engellilikle mücadele etmemiz gerekiyor. Bu bahsettiğim engelleri kaldırmamız gerekiyor. Bu engellerden çok detaylı bahsetmedim çünkü zaten videolarımızı izledikçe daha detaylı göreceksiniz. Yani dolayısıyla kavramlara çok takılmamak gerekiyor arkadaşlar. Bir de pardon. Devam edin. Basayım. Devam edin. Basayım. Açık. Teşekkür Ne tarafa? ederim. Açlı yönüne gideceğim. Hallederim buradan. Çok teşekkürler. Tamam. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, sanırım teyze önüne bakmamış. Bugün ve şimdi metroya gidiyoruz. İşte burada mesela ben daha yavaş yürümeyi tercih ediyorum. Kalabalık ortam olduğu için. Aşağıya mı iniyorsunuz? Evet. Ya şuradan bir asansör var. Gelin isterseniz. Yok, yürüyerek ineceğim. Çok teşekkürler. Şimdi bazen de böyle şey olabiliyor arkadaşlar. Asansör teklif ediyor insanlar, tabii ki iyi niyetle, ama ben de istemediğimi söyledim ve o da ısrar etmedi ve gayet bir sıkıntı yoktu, ama bazen ısrar edebiliyor insanlar, yok düşersin, bineceksin falan diye. O zaman biraz zorlaştırabiliyor çünkü ben yürümeyi seviyorum, asansöre binmek istemiyorum. Sanırım metro geliyor. Kaçırmamam lazım bunu, biraz hızlanacağım şimdi. Zaten metroya bindikten sonra kapatacağım. Bir sonraki videoda bu özel gereksinimli, özel çocuk gibi kavramları da konuşacağım. Ama bu video bu kadar yeter. Şimdi tamamdır, yetiştim. Mi? Bizim taraf mı? Değilmiş galiba. Geçebilir miyim? Evet. Sanırım bizden geliyor ses. O zaman videoyu bitirene kadar, yani metroya binene kadar devam ettirelim. Nasıl bindiğimi de gördükten sonra kapatırız. Evet, şu anda bizim metro geliyor. Aslında anlatacağım işte bu özel gereksinimli, özel çocuk gibi kavramlar vardı. Ama kısaca neyse, onu bir sonraki videoda anlatacağım. Çok uzattım, bir de çok odaklanamadım anlattıklarıma. Dediğim gibi burada yürürken zorlandığım için oldu biraz da. Şimdi tutmaya
teşekkür ederim. Metrodan indim. Az önce konuşamadım. Metro çok gürültülüydü ve sesim çıkmayacak gibi oldu. O yüzden metrodan inerken de çekmeye karar verdim. Ve Beşevler'de sesli anons sustu. Ama Allah'tan öncesinde çalıştığı için rahatlıkla nerede olduğumu anladım. Şimdi birazdan metrodan çıktıktan sonra kamerayı kapatacağım. Bu metrodan inme kısmını da özellikle çekmek istedim arkadaşlar. Bir yandan biraz da çekindim nedense. Tek başına video çekmek daha farklı oluyormuş. Nedenini bilmiyorum. Daha zor oluyor. Şimdi turnikeleri bulalım. Az önce ilginç bir şekilde her gün bulduğum, buradan geçmeyi sevmiyorum. Az önce ilginç bir şekilde her gün bulabildiğim metrodaki tutunduğumuz direği bulamadım. Neyse sonra birileri yardımcı oldu, görmüşsünüzdür zaten. Evet, buradaki merdivenleri de çıkalım. Evet, yolun üstünde bir şey var. Ne olduğunu da hiç bilmiyorum. İşte böyle yolun üstüne konulan şeyler de bahsettiğim çevresel engeller kapsamına giriyor. Evet arkadaşlar, burada videoyu bitiriyorum. Metrodan çıktım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı ve geri dönüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bizi arkadaşlarınıza önermeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.